Çizgi Molası'na hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Ben Onur. Bu videoda ön siparişini verdiğim İngilizce çizgi romanlar elime ulaştı. Bunlara bakış atacağız birlikte. Şöyle kocaman bir koli. Biraz abartmış olabilirim. Bunların içerisinde takip ettiğim serilere ait çok güzel seçtiğim, kendi beğenime göre seçtiğim varyant kapaklar var. Şahane kapaklar var. İmzalı sayı da var bunların arasında. Ciltler de var. Hepsine tek tek hızlı hızlı bakacağız bu videoda. Ve aralarındaki cüzdan düşmanı seri hangisi? Buna da bakacağız. Geçenlerde chat gruplarında yazışıyorduk. Kapak için çizgi roman almanın çok saçma olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Etkileşim için size sorayım. Sizce kapak için çizgi roman almak mantıklı mıdır yoksa saçma mıdır? Açıkçası ben kapağa biraz önem veriyorum. Hem o kapak görseli hoşuma gidiyor. Yani sevdiğim bir sanatçıdan olması benim için bir artı oluyor. Bunun dışında bazı sayılar kapaklarına göre değerlenebiliyor. Ve de kapak cazipse ve sevilen bir sanatçıdansa mesela Art Germ olabilir, Gabriel Delotto olabilir, Scotty Young olabilir. İkinci elde de satma ya da elden çıkarabilme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Benim fikrim bu şekilde. Ben bu yüzden kapağa önem veriyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kapak için çizgi roman almak mantıklı mı? Daha çok ana kapak mı tercih ediyorsunuz yoksa varyant kapak mı? Lütfen yoruma yazın. Ve bu tür alışveriş videolarının da devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun. Hadi şimdi daha fazla uzatmadan çizgi romanlara bir göz atalım. İngilizce çizgi romanlara geçmeden önce şöyle bir Türk yapımı mizah dergisi çıkmış. Hani geç haberimiz oldu ama Kılçık diye. İçinde 3-5 hikaye okudum ama hepsini okuyunca belki kısa bir içerik çekerim yani yerleri desteklemek adına. Siz de bu dergiyi alarak yerli çizgi roman yapan gençleri destekleyebilirsiniz. Evet, öncelikle DC ile başlayalım. Batwoman Next Level, DC'nin Next Level girişiminde Batwoman serisi, Lobo ve Deathstroke serileri çıktı. Ve ben de bu Batwoman'ın ilk sayısının Art Germ kapağını aldım. Kapağı da çok beğendim. İlk sayı olduğu için aldım. Seri olarak takip etmeyebilirim ama bu ilk sayıyı almış oldum yani. Evet, Matt Fraction'ın Batman serisi devam ediyor. 6. sayı Jim Lee kapağı. Gördüğünüz üzere Tim Drake Robin sanırım ayrılıyor. Bu da seride ilginç bir gelişme gerçekten. Yani bu seri çok farklı bir Batman serisi. Seven var, sevmeyen var ama ben şans verme taraftarıyım. Bakalım bunları okuyunca fikrim değişecek mi? Bu 7. sayı. Gördüğünüz karakter Joker arkadaşlar. Tüpün içerisinde. Ve de şöyle bir mevzu var. Hani ne denir bilmiyorum. Fold out mu denir? Fiziksel medyanın artıları diyebiliriz. Evet, Batman 8. sayı. Burada anladığım kadarıyla bu Vandal Savage'la Poison Ivy'den bir yakınlaşması var. Poison Ivy sanırım valiymiş, yani Gotham'ın valisi. Ama ortalık biraz karışacak gibi, yakında yeni bir event geliyor bu karakterlerle alakalı. Evet, Dedektif Comics'te de ben özellikle bu hikayeyi bitirdim arkadaşlar. Yani Dedektif Comics'te de ben özellikle bu hikaye arkını tamamladım diyebilirim. Ve bu kapaklar da çok hoşuma gitti. İşte bu da Lion denilen yeni kötü karakter, Tom Taylor'ın Dedektif Comics serisindeki. Böylece bunu da okuyup size aktarırım belki. Bir güncel komiks videosu çekmenin zamanı geldi, geçiyor. Evet, Absolute evreni tarafında arkadaşlar ben Absolute Wonder Woman'ı cilt olarak topluyorum ama bu kapağı gördüğümde zaten Mark Brooks'a bayılıyorum. Ve burada da Absolute Zatanna'yı görüyorsunuz kapakta. Çok hoşuma gitti, dayanamadım. Tekli sayı olarak aldım bunu da. Bu arada ikinci baskıya özel bir kapak bu. Bu da yine Absolute Wonder Woman ancak en iyi yıllık sayısı. Bu da serinin asıl çizerinin varyant kapağı aslında. Yani şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir wraparound. Arkaya doğru devam eden bir kapak. Evet, Absolute Batman tarafında da Absolute Batman'in en yılının foil kapağı. Bu foil'a çok yakışacak bir kapak olduğunu düşündüğüm için açıkçası almıştım. Evet, burada Absolute Batman'in elinde bir flamethrower. Ateş püskürten silah. Ne deniyor Türkçe'de? Alev silahı görüyorsunuz. Yani ne alaka, Batman alev silahı mı kullanıyor derseniz de sayıyı okumanız lazım. Evet, bu da dayanamayıp aldığım sonraki print, ikinci print sanırım kapaklardan. Bu da Absolute Batman 15. sayının sonraki baskı bir foil kapağı. Yani foil zaten bu değerlenen bir kapaktı ilk baskıda. Ve burada da gördüğünüz gibi hiç Absolute Batman logosu falan yok. Hani virgin foil oluyor. Hoşuma gitti, o yüzden aldım bunu da. Bu da sonraki baskı yine Absolute Batman 15. Ben bu sayıyı okudum arkadaşlar bu arada. Çok acayip bir sayıydı yani. Absolute Joker adına. Burada Delotto, Gabriel Delotto kapağı şahane olduğu için el mahkum aldık, öyle söyleyeyim yani. Ama Absolute Batman hakikaten koleksiyon olarak benim için özel bir seri.
Bu yüzden yani Absolute Batman'e biraz kıyak geçiyorum diyebilirim. Yani. Absolute Batman 16 Frank Cho kapağı. Kapakta gördüğünüz üzere yine bu bir crossover sayısı ve Absolute Wonder Woman'la birlikte oldukları bir sayı Absolute Batman'in. Frank Cho kapağını beğendim. Bu varyant aldım özellikle. Bu da 17. sayı. Clayton Crane kapağını beğendim burada da. Hani farklı bir tarz olduğu için bu kapağı tercih ettim. Absolute Batman 18. sayı ana kapak. Burada gördüğünüz karakter Absolute Poison Ivy. Evet, yine Batman'in canını okuyorlar. Sanırım bu da Absolute evrenindeki Dick Grayson, emin değilim ama okuyunca daha bir netleştiririm konuyu. Ve bu da 18. sayı yine ama Mahmut Asrar kapağı. Mahmut Asrar da çok sevdiğimiz bir sanatçı. O yüzden özellikle bu kapağı aldım. Yani bizim buralardan ve gerçekten çok sanatını beğendiğim bir abimiz. O yüzden kapağı da aldım, kaçırmadım. İmza atabilirsek ne mutlu olur. Evet, DCKO arkadaşlar, ben bu DCKO'yu aslında almadım seri olarak. Ancak şöyle bir set var. Bu asetat kapak. Bunu açınca zaten aynı görseli görüyorsunuz. Şuradaki Virgin Foil bir kapak bu. Bu da asetat kapak. İkisi de set olarak satıldığı için set indirimiyle aldım. Yani bu eventte aslında ana evrendeki kahramanlarla Absolute evrendeki kahramanlar karşılıkları karşılaşıyor. Ve çok enteresan, ilgimi çektiği için aldım özellikle. Evet, DCKO çok çılgın bir eventti. Yani bu da Boss Battle sayısı ve kapakta da Superman'e karşı Homelander'ı görüyorsunuz The Boys'dan. Homelander karakteri. Bu da çok ilgi gören bir sayı oldu ama tabii sayı güzel mi okuyunca anlayacağız. Ama bence bu çok özel bir kapak olmuş, iki karakter bir arada olduğu için. Evet, bu da DC Marvel'ın yeni crossover sayısı Superman Spider-Man arkadaşlar. Bu da Gabriel Delotto kapağı. Yani siyah kostüm Superman ve siyah kostüm Spider-Man. Böyle siyah bir kapak. Çok ilgi gördü bu kapakta özellikle. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Başka bir varyantını almadım. Bu da geçmiş crossover Batman Deadpool'un ikinci baskı kapağı sanırım ve kapaktaki karakter de bu amalgam haline gelmiş. Yani Batman ile Deadpool'un karışımı olan Deadbat karakteri. Yani ben özellikle bu ikinci printlerde bu karakterleri gösteren kapaklardan aldım arkadaşlar. Çünkü belli olmaz. Tekrar ortaya çıkarsa bu karakterler sayılarda değerlenebilir bu kapaklar. Ya da en azından benim hoşuma gitti. Evet, şimdi hemen Marvel tarafına geçelim. Infernal Hulk serisini biriktiriyordum arkadaşlar. 10 sayılık sanırım tamamlanacak 10 sayıda. Bu da Phil Noto kapağı. Infernal Hulk sayı 4 ana kapak. Çeşitli Hulk'lar burada kapışıyor gibi. Hulk'ların kapışması var kapakta. Infernal Hulk 5. sayı kapağı, ana kapak. Evet, Fantastic Four arkadaşlar, ben burada özellikle bu hikaye arkında Invincible Woman olduğu için bu hikaye arkını özellikle biriktirmek istedim. Invincible Woman'da aslında sanki daha önce biraz bahsetmiştim. Yani bu Marvel Rivals'da bir skin olarak gelince çok hoşuna gitti insanların bu tasarım. Şimdi diğer kapakta da görürsünüz. İşte bu karakter Invincible Woman aslında Sue Storm'un alternatif evren versiyonu gibi. Yani Sue Storm'un kafayı yiyip kötü olmuş hali gibi diyebiliriz sanırım. Ve yine bu Invincible Woman'ın olduğu bir kapak. Bu kapak şahane. Çok hoşuma gitti. Çok ilgi gören bir kapak oldu gerçekten. Ama ben sanırım bu hikaye arkıyla Fantastic Four'a belki 1-2 sayı daha böyle tek atımlık olanları alırım ve burada Fantastic Four serisini bırakıyorum sanırım arkadaşlar. Ne kadar eğlenceli olsa da. Sırada The Amazing Spider-Man, bildiğiniz üzere ben Amazing Visions kapaklarını topluyorum arkadaşlar. Bu kapakta Juggernaut var. İşte evet, böyle cüzdan düşmanı dediğim seri arkadaşlar. Yani bu da Gabriel Delotto kapağı sanırım. Şahane bir kapak olduğu için aynı sayıdan ikinci bir tane daha almış oldum. Farklı varyantını. İşte böyle yapınca tabii faturalar kabarıyor arkadaşlar. Ama bazen kendinize engel olamıyorsunuz. Yani Amazing Visions'ı zaten biriktiriyorum. Burada da Avcı Craven'ı görüyorsunuz. Lee Bermejo'nun bildiğiniz üzere serisi, bu kapak serisi. Evet, siyah kostüm Örümcek Adam. 22. sayı. Evet, 23. sayıda da bu kapağı yine tav olup 2 adet aldım. Yani neden cüzdan düşmanı diyorum arkadaşlar? Çünkü bu seri zaten ayda 2 kere yayınlanıyor. Yani bi-monthly diyorlar buna. Hem ayda 2 kere yayınlanıyor hem de bir de böyle fazladan varyant alırsanız işte o zaman sizin için en azından cüzdan düşmanı seri oluyor. Ama şu an birinci sayıya doğru, Legacy olarak birinci sayıya doğru yaklaşıyor bu seriye. Ve bir crossover da oldu. Ona da bakacağız şimdi.
Bu da 23. sayı. Ve bu bir connecting arkadaşlar. Sonraki sayıyla 24. sayı ve gördüğünüz gibi bu iki sayı böyle birleşiyor. Amazing Legends'la. Bir tarafta Venom, bir tarafta Carnage ve Örümcek Adam da arada kalmış. Evet, Scarlet Spider'ı gördüğümüz 25. sayının kapağı. Morbius sanırım ya da yok. Bu başka bir karakter. Neydi bu? Neyse işte hatırlayanlar yazar zaten. 26. sayı. The Amazing Spider-Man Annual sayısı, yıllık sayı. Kapak muhteşem yine. Ve evet arkadaşlar, crossover dediğim, event dediğim mevzu da bu Spider-Man Venom Death Spiral. Yani bu tek atımlık bir sayı. Yani bu event için önemli bir sayı sanırım. Aslında bu eventi okumak için hem Amazing Spider-Man serisini hem de Venom serisini okumanız gerekiyor. Ben de Venom serileri yok ama bu şekilde bu sayıyı da aldım özellikle. Bu eventi daha iyi anlayabilmek adına. Amazing Spider-Man Torn, Straczynski'nin mini serisi bu sayıyla sanırım tamamlanmış oluyor. Ben de okuyup size bir güncel komiks çekersek aktarırım nasıl bir şey olduğunu arkadaşlar. X-Men serisine geçtiğimizde de bu da Age of Revelation Epilogue diye geçiyor arkadaşlar. Age of Revelation'ı ben okumuştum. Neler olup bittiğini az çok biliyorum ve bu da aslında o olayın devamında olan mevzular. O olayın etkileri devam edecek ki bu seride. Bu da gördüğümüz de sanırım 3K denen mutant terörist örgütünün üyeleri. Ama Magneto orada ne yapıyor onu da tabii bilemiyorum. Ve inanılmaz bir kapak. Ben buna bayıldım arkadaşlar. 25. sayı Dark Phoenix. David Nakayama. Kırmızı kapak. Bayıla bayıla aldım açıkçası. Hani zaten seriyi toplayınca kapak içine almak daha kolay oluyor tabii ki. Özellikle belli bir kapağı seçmek. Bu da 26. sayı Danger Room. Hikayesi başlıyor burada. Part 1. 27. sayı Danger Room Part 2. İkinci kısım. Ve yine bir David Nakayama Color Block kapağı. 28. sayı ve Mystique görüyoruz. Kapağa da bayıldım açıkçası. Çok güzel. X-Men'in de yıllık sayısı. Ana kapak bence daha iyiydi. Ana kapak tercih ettim. Ve evet arkadaşlar, X-Men'ler devam edecek ama arada bir Kaptan Amerika serisinin sayılarına bakalım. 6. sayı ve yeni karakterler var. Anladığım kadarıyla bu da S.H.I.E.L.D'la ilişkili. Yani gelecekte olup bitenlere göre önemli sayılar olabilir bunlar. Ve ben Kaptan Amerika niye topluyorum derseniz de Zdarsky'nin sevilen bir serisi oldu bu. Ve de Marvel için önemli bir event olacak. Avengers Armageddon'a bağlanıyor arkadaşlar buradaki olaylar. O yüzden de Kaptan Amerika'yı topluyorum. Kaptan Amerika sayı 7 Red Hulk karakterini görüyoruz. Sanırım Latverya'da bir kapışma var burada. Kaptan Amerika sayı 8. Buradaki arkın adı da yazıyor. Doom's Shadow. 3. kısım. Ve yine bir mini seri Wolverine Weapons of Armageddon. Yani burada zaten hep belirtmişler arkadaşlar. Armageddon Assembles in 4 Mounts. Yani böyle bir geri sayım var. Armageddon eventi önemli bir event olacağı için. Yine Armageddon'la bağlantılı olduğu için sanırım 4 sayılık bir mini seriydi zaten. Bu birinci sayısı. Bu da ikinci sayısı. Yani merak ediyorum, gerçekten okuyacağım bakalım. Evet, hızlı bir dönüş yaptık X-Men'e. X-Men United, bu da X-Men'in yeni bir yan serisi. Bol bol, yani X-Men'lerin de bol bol yan serisi var arkadaşlar. Ben özellikle ana kitapları takip ediyorum. Ana kitap dediğimizde X-Men ve Uncanny X-Men aslında. Yani bu serinin yazımı çok beğenilmedi sanırım ama ilk sayı Momoko kapağını ben çok beğendim. Kapakta gördüğünüz üzere White Queen, Emma Frost var. Momoko'yu beğenen var, beğenmeyen var. Siz Peach Momoko hakkında, kapaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. X-Men of Apocalypse, bunu topluyordum bu seriyi. Bu ikinci sayısı Joe Matt kapağı arkadaşlar. Yani Joe Madureira. Zaten orijinal Age of Apocalypse'de sanırım ana çizerlerden biriydi ve öyle olduğu için de ben kapakları çok beğendim. Blink görüyorsunuz kapakta, Blink karakteri. Üçüncü sayıda da Sabretooth ama sanırım Apokalips evrenindeki Sabretooth, geleceğindeki diyelim ya da. Psylocke Ninja, evet, yan serilere çok girmiyorum dedim ama öyle istisna yaptım arada. Psylocke Ninja Art Germ kapağına bayıldım arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. İkinci sayı, özellikle bu serinin kapakları da çok güzel. Yani bu varyantları özellikle seçin diyebilirim. Psylocke Ninja 3. sayı kapağı da çok beğendim arkadaşlar. Ve Psylocke Ninja 4. Burada In-Hyuk Lee'nin bir kapağı sanırım. Elektra'yı da görüyorsunuz, bu seride Elektra da var. Keşke 5. sayıda gelseymiş, seriyi tamamlayacakmışız aslında ama 5. sayı sanırım yetişmedi. Uncanny X-Men eski sayılardan birini almışım. 12. sayı Gambit kapağı var.
Seriden aldığım diğer sayılar 23. Marvel Rivals Rogue varyantı. Biraz koyu renkli geldi bana, yani ekranda göründüğünden daha koyu. Daha açık renkte bekliyordum ben. Uncanny X-Men 24. Burada vampir bir karakter. Morbius mu bu acaba? Jubilee'nin kanını içecek gibi. Zaten Jubilee bir ara vampir olmuştu sanırım. Uncanny X-Men 25. Yani bu seride böyle klasik canavarlarla kapışma var sanırım. Bir kurt adam var gördüğünüz üzere. Wolverine'le kapışan. Bu da 26. sayı Rock kapağı. Hoşuma gitti. Öyle Uncanny X-Men en yıl sayısı. Bu da tek atımlık, aslında geçmişe gidiyor sanırım. The Regulator'lar kim diye soruyor kapakta. Anladığım kadarıyla Louisiana'da geçmişte yaşayan siyahi mutantları konu alıyor burada. Enteresan bir sayı, o yüzden bunu da aldım. İmzalı sayılara gelirsek Marvel'dan bildiğiniz üzere Deniz Kemp geldi arkadaşlar Türkiye'ye. Ve PhD de bize sayı imzalatma imkanı tanıdı kendisinden. Hem Deniz Kemp'e hem de PhD Collectibles'a teşekkür ediyorum buradan. Ama 3 sayı limit vardı, ben 4 sayı almışım. Ama üçünde gerçekten imzalı geldi gördüğünüz gibi. Kapakta da Iron Lady görüyoruz arkadaşlar. Ben bu seriyi okumadım ama çok merak ediyorum. Umarım Türkçe'ye de basılır. Deniz Kemp çok başarılı bir yazar, çok sevilen bir yazar. Politik açıdan da çok tartışmalı bir yazar olsa da ya imza gününe katılan arkadaşlar hep çok iyi bir insan olduğunu söylüyorlar gerçekten. O yüzden bu imzalı sayılar için de çok mutlu oldum. Evet, aradan bu imzasız bir sayı. Nick Fury'leri görüyoruz sanırım. Birden fazla Nick Fury var burada. Enteresan. Ultimate sayı 21. Buradaki imza pek belli olmuyor. Yani koyu renk içinde kaybolmuş biraz. Şurada bir imza var. Kapakta da sanırım Ultimate Ghost Rider var arkadaşlar. Ama bu Ghost Rider gerçekten sayının içinde var mı yoksa sırf kapak için mi yapıldı bilmiyorum. Bu Inhyakli kapaklarını aldım stokta kalanlardan. Ama gerçekten de beğendim. Özellikle şu kapağa bir bakarsanız The Ultimate 22. kapak acayip hoşuma gitti. Bucky Barnes ve Red Skull. Hafiften biraz da spoiler kapak gibi bu ama çok iyi gerçekten. Evet, bağımsızlardan da çok fazla bir şey almadım arkadaşlar. Sadece 3 sayı sanırım var. Bu Bug Wars The Spider Witch tek atımlık. Yani bu seriyi de toplamıyordum ama tek atımlık bir özel sayı olduğu için ve Mahmut Asrar kapağı olduğu için tabii ki bu sayıyı da aldım. Yine belki imza şey olursa ihtimali çok güzel olur açıkçası. Bunun bir de siyah poşetli biraz müsteşem bir sanırım kapağı vardı ama o kapağı alamadım arkadaşlar. Zaten alsam da size gösteremeyeceğim için çok bir şey ifade etmiyor benim için yani açıkçası. Bu ana kapağı aldım ki bu kapak da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet, Mark Spears Monsters serisinin özel bir kapağı açıkçası. Gördüğünüz gibi içinden küçük bir kağıt 3D gözlük çıkmış ve bu kapakta 3D arkadaşlar. Yani size gösterebilme imkanım yok sanırım burada ama. Yani siz 3D canavarlara bakarken onlar da size bakıyor. Zeki Müren de sizi görecek mi bakalım gibi bir espri yapalım artık, ne diyeyim, yapmayalım ya da neyse. Evet, bu da benim kişisel olarak takip ettiğim Spawn the Dark Ages. Benden başka alan çok fazla yoktur herhalde ama Image bu zaten bir mini seriydi arkadaşlar. 6 sayılık mini serinin 3. sayısı ki sanırım Conan'ın çizeri hazırlıyor bu seriyi de. Hiç de fena gözükmüyor. Eski o 2000'lerdeki The Spawn the Dark Ages'dan daha iyi olabilir bu seri arkadaşlar açıkçası. O yüzden bir şans vermek istedim. Orta çağ mevzularına da ilgiliyim. Ve evet, hemen ciltlere de kısa bir bakış atalım. Bildiğiniz üzere Absolute Wonder Woman sert kapak olarak biriktiriyorum arkadaşlar söylediğim gibi. Bu 2. cilde As My Mother's Made Me labirentle ilgili mevzular varmış. Çok merak ediyorum gerçekten. İlk cildi çok beğenmiştim. Bu seriyi göz ardı etmeyin arkadaşlar. Şimdi açıp tek tek sayfalarını göstermeyeceğim ama ilk ciltten bahsetmiştim. Hem Absolute Wonder Woman hem Absolute Superman için. Yukarıya linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Evet, Absolute Superman cilt 2 Volume 2 Son of the Demon. Bu kapaktaki karakter anladığım kadarıyla Ra's al Ghul arkadaşlar. Ne alaka, Batman'in düşmanı o değil mi diyebilirsiniz ama Absolute evreni olduğu için tabii burada işler farklı yürüyor. O arkadaki de sanırım Absolute Brainiac. Bunun da ilk cildini sevmiştim arkadaşlar. Biraz yavaş ama güzel bir öykü anlatıyordu. Ama daha bu kötü karakterlerle karşılaşmasına daha gelememişti bile neredeyse, öyle söyleyebilirim. Ama gittikçe daha da açılan, gittikçe daha güzel daha da güzelleşen bir seri olduğunu söylüyorlar. O yüzden bunları da okuyup size güncel komik serisinde aktarabilirim arkadaşlar. Yani bu kanalın amacı sırf alışveriş videosu çekmek değil. Okuduklarımı da size aktarmaya çalışacağım. Evet, Marvel cildi. Deadpool Wolverine Benjamin Percy'nin yazdığı bir seri 10 sayı içeriyor. Çizimlerinin de çok hoşuma gitti açıkçası şöyle bir bakınca. Anladığım kadarıyla yani Deadpool Wolverine zaten filmden dolayı popüler olmasını bir yana bırakırsak da sanırım sevilen bir seri ve cilt oldu bu. Bu gördüğünüz karakter Strife arkadaşlar. Ben
Executioner Song okumadım açıkçası. Orada bir eksiğim var. Belki önce onu okumam daha iyi olur bu hikayeden önce. Ama güzel bir cilde benziyor. Evet, en iyileri sona sakladım diyebiliriz arkadaşlar. Batman The Dark Patterns. Bu çok beğenilen bir seri oldu geçtiğimiz seneden. Dan Watters yazıyor, Hayden Sherman çiziyor ve gerçekten mutlu oldum bu cilde kavuştuğum için. 12 sayı var arkadaşlar içerisinde. 12 sayılık ve Hayden Sherman, yani Absolute Wonder Woman'ın çizerinin çizdiği bir seri. Şöyle bir bakınca zaten anlarsınız çizimlerden. Ki Batman'in erken dönem hikayelerini konu alıyor. Farklı karakterler var içerisinde. Yani yeni karakterler de var sanırım ve de daha dedektiflik odaklı bir Batman hikayesi olduğu söyleniyor. Ki yani benim gerçekten hoşuma gitti fikir olarak. Panellemeler falan çok ilginç gerçekten. Arkadaşlar bunu özellikle okuyup özellikle size aktarmak istiyorum. Belki sırf bu cilde özel bir içerik bile yapabilirim yani. Tabii ki hepsi vakte bağlı. Şimdiden çok söz veremiyorum ama gerçekten siz merak ediyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz etkileşim lazım bu kanalda. Biraz da siz çorbaya tuz katın yani, öyle söyleyeyim. Ya çok merak ediyorum gerçekten. En çok beklediğim ciltlerden de bu yani. Ve son cildimize geldiğimizde yine bir sert kapak bu arkadaşlar. New History of the DC Universe. Yani ben daha çok tabii Marvel okuru oldum şimdiye kadar. Daha önce söylemiştim. DC'de böyle yani boşluklar var bende açıkçası. Biraz daha böyle DC'ye eğilmek istiyorum. Son zamanlarda hep DC çizgi romanlarına bakıyoruz. Özellikle Türkçe'de de çok basılıyor DC'yi. Hatta bu cildin de yani DC evreni tarihi, bunun da açıkçası Türkçe basılabilme ihtimali olduğu söyleniyor ama ben direkt İngilizcesini aldım. Zaten sert kapaklar biliyorsunuz. Türkçe'de sert kapak fiyatları İngilizce sert kapaklarla yarışıyor. Enteresan bir şekilde. Bu da şömizde bir sert kapak. Enteresan olan Marvel tarihinin Marvel evrenin tarihinin bende Türkçesi vardı ama bunda İngilizcesini aldım. Böyle hem Türkçe hem İngilizce toplayınca da böyle durumlar olabiliyor ama spoiler falan demeden direkt bu cilde girmek istiyorum arkadaşlar. Okuyup da daha bilgilenip size de DC evreni hakkında daha temelli bilgiler aktarmak istiyorum arkadaşlar gerçekten. Evet, bu alışveriş videosu bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler ve son olarak da her zaman olduğu gibi siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.